Bak, bazı markalar daha iyi olmak için doğar. Bazıları daha büyük olmak için. Mazda öyle doğmadı. Mazda'nın hikayesi hayatta kalmak için herkes gibi olmayı reddeden küçük bir şirketin hikayesi. Ve bu reddediş bazen onları efsane yaptı, bazen de neredeyse bitirdi. Çünkü Mazda'nın kafasında hep aynı soru vardı. Bunu herkes gibi yapmak zorunda mıyız? Bugün Mazda'yı konuşacağız. Kork'tan başlayan hikayeyi, Rotary'nin lanetini, Le Mans'da bir gecelik mucizeyi, RX-7'nin posterleşmesini, MX-5'in his inadını, Mazda Speed'in eğlenmeyi unutmayışını ve tüm bunların arkasındaki tek bir şeyi, Mazda'nın kaybetmemek için hep farklı oynamasını. Hadi başlayalım. Mazda'yı lüksle anlatamazsın, prestijle de anlatamazsın. Mazda en başından beri parlamak için değil, hayatta kalmak için kurulmuş bir markaydı. 30 Ocak 1920. Hiroşima. Mazda'nın hikayesi otomobille başlamaz. Toyo Corp Kogyo adıyla kurulan bu şirket başta mantar ve sanayi ürünleri üretiyordu. Yani ortada bir otomobil hayali yoktu. Ortada bir ayakta kalma mücadelesi vardı. Bu önemli. Çünkü Mazda'nın karakteri ilk günden itibaren ideal şartlar altında şekillenmedi. Yangınlar yaşandı, ekonomik sıkışmalar oldu, yön değiştirmek zorunda kaldılar ve Mazda kaçmak yerine uyum sağlamayı seçti. 1931'de gelen ilk taşıt hamlesi de bunun bir sonucuydu. Mazda Go. 3 tekerlekli bir kamyonet. Bu bir otomobil değildi. Bir spor hayali hiç değildi. Ama şunu gösterdi. Mazda gerektiğinde yön değiştirir. Gerekirse kendi yolunu kendisi açar. İşte bu dönemde Mazda adı da şekillenmeye başladı. Kurucu Jujiro Matsuda'nın soyadıyla bilgelik, zeka ve uyum tanrısı olan Ahura Mazda'ya yapılan göndermeler bir araya geldi. Yani Mazda adı bile tesadüf değildi. Bilgelik, denge, direnç, zeka. Mazda'nın ileride defalarca göstereceği o inatçı karakter burada doğdu. Büyük değilsen büyüklerle aynı oyunu oynayamazsın. Mazda bunu çok erken fark etti. Ve fark ettiği andan itibaren şunu kabul etti. Biz farklı olmazsak var olamayız. Bu cümle Mazda'nın bütün hikayesinin gizli omurgasıdır. Rotary'ye gidişte, RX-7'de, MX-5'te, Mazda Speed'de hepsi bu karakterin farklı zamanlardaki yansımalarıdır. Mazda'nın hikayesi bir otomobil markasının büyüme hikayesi değildir. Mazda'nın hikayesi küçük kalmayı göze alıp kaybolmamayı başaran bir markanın hikayesidir. Ve bu hikaye daha çok başındadır. Mazda'nın hikayesinde bir an vardır ki bu an bütün geleceği belirler. 1960'ların başı. Dünya otomotiv endüstrisi hızla büyürken Mazda hala küçük bir oyuncuydu. Rakipler netti, yollar belliydi, pistonlu motorlar gelişiyordu. Mazda bu tabloya baktı ve şunu fark etti. Bu oyunu böyle oynarsa kaybedecek. İşte tam bu noktada Mazda kimsenin gerçekten istemediği bir kapıyı araladı. Rotary motor. 1961'de Mazda NSU ve Wankel tarafıyla Rotary teknolojisi için lisans anlaşması yaptı. Bu anlaşma birçok marka için kenarda dursun denilen bir projeydi. Mazda için öyle olmadı. Mazda bu teknolojiyi bir vitrin oyuncağı olarak görmedi. Onu merkeze aldı. Çünkü Rotary kağıt üzerinde büyüleyiciydi. Kompakt, pürüzsüz, yüksek devirli ama aynı zamanda son derece sorunluydu. Isı problemi vardı, yakıt tüketimi yüksekti, apex seal'lar dayanıksızdı, emisyon değerleri baş ağrıtıyordu. Yani bu motor akıllı bir tercih değildi. Ama Mazda zaten akıllı tercihlerle kazanabilecek bir marka değildi. Mazda'nın bu noktadaki düşüncesi çok netti. Herkesin terk ettiği bir yol belki de bizim tek yolumuzdur. Bu bir mühendislik fetişi değildi. Bu bir kimlik arayışıydı. Mazda Rotary'yi seçti. Çünkü farklıydı ve farklı olmak küçük bir markanın hayatta kalabilmesi için tek şanstı. Bu risk 1967'de somut bir şeye dönüştü. Cosmo Sport. Mazda'nın Rotary'yi ilk kez ciddi şekilde yola indirdiği otomobil. Cosmo Sport bir satış başarısı değildi, bir devrim de değildi ama bir niyet beyanıydı. Mazda şunu söylüyordu: biz bu işi denemiyoruz,
Biz bu işi yapıyoruz. Bu çok önemli bir fark. Çünkü denemek vazgeçme ve kaybetme ihtimalini baştan kabul etmektir. Mazda vazgeçmeyi hiçbir zaman planlamadı. Kozmosport'tan sonra Mazda geri adım atmadı. Aksine Rotary'yi daha da geliştirmeye başladı. Sorunları gizlemedi, kusurları inkar etmedi. Ama şunu da kabul etti. Bu yol kolay olmayacak. Mazda herkesin bırak dediği yerde ısrar etmeyi seçti. Bu ısrar ileride büyük bedeller ödetti. Ama aynı zamanda Mazda'yı Mazda yapan o karakteri de yarattı. Rotary, Mazda için hiçbir zaman sadece bir motor olmadı. Rotary biz kimiz sorusuna verilen mekanik bir cevaptı. Ve bu cevap yıllar boyunca yalnız yürünecek bir yolu başlatmıştı. Kozmosport sahneye çıktıktan sonra Mazda için zor kısım başladı. Çünkü bir şeyi göstermek kolaydır. Onu yaşatmak zordur. 1967'den sonra dünya Rotary motoru izledi. Ama takip etmedi. Büyük üreticiler birer birer geri adım attı. Güzel fikir. Geleceği var gibi. Ama bize göre değil. Mazda ise durmadı. Çünkü Mazda'nın artık geri dönecek bir yolu yoktu. Rotary'e yatırım yapılmıştı, zaman harcanmıştı, itibar bağlanmıştı ve en önemlisi Mazda bu motoru kendi kimliğinin merkezine koymuştu. 1970'ler boyunca Mazda Rotary motoru farklı gövdelerle denedi. Sedanlarda, kuplarda, günlük otomobillerde ama ortada bir sorun vardı. Rotary teknik olarak ilginçti ama duygusal bir karşılığı yoktu. Mazda şunu fark etti. Bu motoru savunmak istiyorsak onu hissettirecek bir otomobile ihtiyacımız var. İşte RX fikri burada doğdu. Bu otomobilin amacı rekor kırmak değildi. Amaç şuydu. Rotary'yi sürücüyle birebir temas ettirmek. Hafif bir gövde, dengeli bir şasi. Öne değil sürücüye odaklanan bir yapı. Ve 1978'de Mazda RX-7 ortaya çıktı. RX-7 Mazda'nın Rotary'ye olan inancını ilk kez bu kadar net gösterdiği otomobildi. Bu araba Mazda'nın yıllardır tek başına yürüdüğü yolun sokaktaki karşılığıydı. RX-7'nin en büyük özelliği rakamlar değildi. Hafifti, dengeliydi ve motoru alışıldık hiçbir şeye benzemiyordu. RX-7 sürücüsüne şunu söylüyordu. Bu araba seninle konuşacak ama senden de bir şey isteyecek. Bakımı doğru yapılmazsa küserdi. Yanlış kullanılırsa affetmezdi. Ama doğru elde inanılmaz bir bağ kurardı. Bu da RX-7'yi herkesin arabası yapmadı ama onu kullananlar için unutulmaz yaptı. 1978'den sonra Mazda şunu başardı. Rotary'yi teknik bir tartışma olmaktan çıkardı. Onu bir sürüş deneyimine dönüştürdü. Ama bu başarı Mazda'yı rahatlatmadı. Tam tersine RX-7'nin varlığı Mazda'nın omzuna daha büyük bir yük bindirdi. Çünkü artık dünya şunu soruyordu. Madem bu kadar iddialısın, bunu pistte de gösterebilir misin? Mazda bu soruya hemen cevap vermedi. Ama not aldı. RX-7 birçok başarı gösterdi pistlerde. Ama Mazda başka bir şey planlıyordu. Tarihin en prestijli, en zor, en arabayı test eden bir pist ve yarış için özel planları vardı. Tüm dünyaya Mazda'nın ne olduğunu çok iyi göstereceklerdi. Mazda RX-7'yi yola indirdiğinde dünya hala ikna olmamıştı. Evet araba seviliyordu, evet sürüşü konuşuluyordu ama asıl soru hala ortadaydı. Bu motor gerçekten işe yarıyor mu? Mazda bu soruya reklamla cevap vermedi. Zaten o konuda hiçbir zaman iyi olmadı. Mazda cevap vermek için başka bir yeri seçti. Le Mans, 24 saatlik bir yarış. Hata affetmeyen bir sahne. Sadece hızın değil, dayanıklılığın konuştuğu bir yer. Mazda oraya kazanacağız diye gitmedi. Mazda oraya bitti demeden önce bir kez daha deneyelim diye gitti. Çünkü 1990'ların başında tablo netti. Rotary hala pahalıydı. Emisyon baskısı büyüyordu. Büyük üreticiler çoktan vazgeçmişti. Mazda yalnızdı. Ve işin ironik tarafı şu. Mazda Rotary'yi savunurken en yalnız olduğu anda en güçlü kanıtı vermek üzereydi. Mazda 787B 24 saat Le Mans'ı kazandı. Bu cümleyi süslemeye gerek yok. Çünkü bu zafer abartı kaldırmaz. Mazda Le Mans'ı kazanan ilk Japon üretici oldu. Ve bunu pistonlu bir motorla değil, herkesin olmaz dediği Rotary ile yaptı. Ama burada çok önemli bir nokta var. Bu zafer Mazda'nın Rotary'e inanmasını sağlamadı. Mazda zaten 30 yıla yakındır inanıyordu. Bu zafer Mazda'nın yalnız kalmasının boşa olmadığını gösterdi. Bir gecelik bir yarış yıllarca süren bir inadın karşılığı oldu. Ama Le Mans zaferinin bir başka acı tarafı da vardı. Bu başarı aynı zamanda bir sondu. Kurallar değişti, regülasyonlar sertleşti, Rotary motorlar yarış dünyasında istenmez hale geldi. Yani Mazda zirveye çıktığı anda
anda o kapı kapandı. Bu Mazda'nın kaderine çok yakışan bir detaydır. En büyük doğrulama en geç gelir. Mazda bu zaferle bir anda zengin olmadı. Satışlar patlamadı. Ama Mazda şunu kazandı: biz bu yolu boşuna yürümedik. RX-7'ler artık daha anlamlıydı. Çünkü onlar bir gecelik bir mucizenin değil, uzun süre kimsenin alkışlamadığı bir yolculuğun sokaktaki karşılığıydı. Le Mans RX-7'yi yaratmadı ama RX-7'nin ne anlama geldiğini dünyaya anlattı. Mazda için bu zafer bir hedef değildi, bir kanıttı. Ve ironik biçimde bu kanıt geldikten sonra dünya başka bir yöne dönmüştü. Daha ekonomik, daha sessiz, daha verimli. Mazda bir kez daha zor bir kararın eşiğindeydi. Ama o karar gelmeden önce bir adım geri gitmemiz gerekiyor. Çünkü Mazda bu zaferden önce 1989'da başka bir felsefenin tohumunu zaten atmıştı. Rotary dışında da sürüş diye bir şeyin yaşatılabileceğini gösteren sessiz ama çok net bir duruştu bu. Mazda'nın hikayesi hiçbir zaman tek bir otomobilden ibaret olmadı. Bir yanda sınırları zorlayan delilik, bir yanda sadakatle korunan his vardı. İşte bu yüzden bir sonraki hikaye RX-7 kadar çılgın değil ama Mazda'nın ruhunu en az onun kadar net anlatan başka bir otomobile gidiyor. Mazda'nın hikayesinde çoğu kişinin fark etmediği bir şey vardır. Mazda tek bir yönde yürümedi. Bir yanda Rotary gibi pahalı, riskli, mantıkla açıklanması zor bir yol vardı. Diğer yanda ise çok daha sessiz ama en az onun kadar inatçı bir soru. Hızlanmak bu kadar kolaysa peki ya his? İşte MX-5 bu sorunun cevabıdır. Mazda MX-5 sahneye çıktığında kimse efsane geliyor demedi. Küçüktü, hafifti, gücü sınırlıydı. Ama direksiyonun başına geçenler aynı şeyi hissetti. Bu araba benimle konuşuyor. MX-5 RX-7 gibi bağırmıyordu. RX-7 risk alıyordu. MX-5 sakin kalıyordu. Ama ikisinin ortak bir noktası vardı: sürücüyü merkeze koymaları. Mazda bu arabayı en olmak için yapmadı. En hızlı, en güçlü, en teknolojik, hiçbiri hedef değildi. Hedef şuydu: direksiyonun başına geçen insanın gülümsemesi. MX-5'in arkasındaki düşünce çok netti. Arabayı karmaşıklaştırma, ağırlaştırma, filtreleme. Bırak sürücü ne yaptığını anlasın. Bu yüzden MX-5'te gaz pedalı bir düğme değildir. Bir iletişim aracıdır. Ne kadar bastığını bilir, ne zaman bastığını hisseder. Hata yaptığında seni korur ama saklamaz. Bu modern otomobillerde kolay bulunan bir şey değildir. Mazda'nın yıllar sonra Jinba Ittai diye isimlendirdiği felsefe işte burada gerçek anlamını bulur. At ve binici. MX-5'te bu laf bir pazarlama cümlesi değildir. Bir sürüş hissi. Ve Mazda bu fikri bir kez tuttuktan sonra hiç bozmadı. Her nesilde biraz değişti, daha güvenli oldu, biraz daha rafine hale geldi ama her seferinde aynı yere geri döndü. Hafiflik, denge, bağ. Bu kolay bir şey değildir. Çünkü otomotiv dünyası sürekli şunu ister: biraz daha güç ekleyelim, biraz daha konfor koyalım, biraz daha yalıtalım. Mazda MX-5'te bu birazların çoğunu bilerek hayır dedi. Ve bu yüzden MX-5 kağıt üzerinde hiçbir zaman lider olmadı. Ama direksiyonun başında hep doğru araba oldu. Birçok insan sürüşü MX-5'te öğrendi. Pistte, virajlı yollarda, günlük hayatta. Çünkü MX-5 seni hızlandırmaz, seni bilgilendirir. Ve işin ironik tarafı şudur: Mazda Rotary gibi pahalı bir hayalin yanında son derece basit görünen bir Roadster'la dünyanın en çok satan 2 kişilik spor otomobilini yaptı. Bu Mazda'nın karakterini çok iyi anlatır. Bir yanda delilik, bir yanda sadakat. RX-7 Mazda'nın kalbiydi. MX-5 ise vicdanı. Bu otomobil Mazda'ya şunu öğretti: herkes için bağırmak zorunda değilsin. Doğru insanlarla doğru tonda konuşman yeter. Ve bu ders Mazda'nın sonraki bütün kararlarında arka planda durmaya devam etti. Ama Mazda'nın hikayesi burada bitmedi. Çünkü herkes RX-7 ve MX-5'i konuşurken Mazda bir yandan da sessizce ayakta kalmak zorundaydı. Bunun içinde efsane olmak zorunda olmayan arabalar yapması gerekiyordu. Mazda'yı sadece RX-7 ve MX-5 üzerinden okumak hikayenin yarısını kaçırmaktır. Çünkü Mazda'yı ayakta tutan şey efsaneler değil, sessizce işini yapan arabalardı. Mazda'nın gerçek gücü herkesin konuşmadığı modellerdeydi. Özellikle de Mazda 323 ve Mazda 626. Bu arabalar poster olmadı, duvarlara asılmadı ama insanların hayatına girdi. 323 kağıt üzerinde sıradan bir otomobildi, aile arabasıydı, ulaşılabilirdi, mantıklıydı ama Mazda mantıklı demekle yetinmedi. Bazı jenerasyonlarda yaptığı tek bir detay bu arabayı unutulmaz
performans kıldı. Pop-up farlar. Bu farlar performans kalkmıyordu. Güvenliği arttırmıyordu. Yakıtı düşürmüyordu. Ama hayal kurduruyordu. 323'ü ilk kez gördüğümde gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Hayran hayran baka kalmıştım arabaya. Simsiyah bir renkle karşıma çıkması da ayrı bir detaydı. Bir taraftan Kara Şimşek, bir taraftan Ferrari Countach karışımı bir şeydi benim için. Mazda böyleydi işte. Ferrari'lerde gördüğüm bir detayı orta sınıf bir otomobile koymak ticari olarak mantıklı değildi. Ama Mazda'ya çok yakışıyordu. Bu yüzden 323'ü yıllar boyunca hep fakir adam Ferrari'si diye andım. Bu küçümseme değildi. Bu sevgiyle söylenen bir tanımdı. Çünkü o farlar açıldığında şunu hissettiriyordu. Bu araba seni önemsiyor. Mazda'nın 626'sı ise daha olgundu, daha ciddi, daha sakin. Ama direksiyonun arkasında hala Mazda vardı. Net tepkiler, dürüst geri bildirim, abartısız ama yaşayan bir şasi. Bu arabalar Mazda'nın omurgasını oluşturdu. RX-7 hayaldi, MX-5 histi. 323 ve 626 ise şunu söyledi. Mazda sadece hayal kuranlar için değil, yaşayanlar için de. Bu modeller sayesinde Mazda ayakta kaldı ve Mazda ayakta kaldığı için ileride yeniden risk alabilecek nefes alanı buldu. Pop-up farların kaybolmasına bu kadar üzülmemizin sebebi de tam olarak bu. Bu farlar otomobil dünyasının bir dönem duyguyla karar verdiğinin simgesiydi. Güvenlik kuralları sertleşti, maliyet baskısı arttı, regülasyonlar geldi ve pop-up farlar gitti. Ama onlarla birlikte küçük bir şey daha kayboldu. Gereksiz ama güzel detaylar. Mazda'nın sessiz kahramanları işte bu gereksiz ama güzel dokunuşlarla doluydu. Bu arabalar efsane olmadı ama unutulmadı ve bir markanın tarihinde unutulmamak bazen efsane olmaktan daha değerlidir. Mazda'nın sessiz omurgası bir sonraki çılgınlığın zeminini hazırladı. Çünkü artık Mazda şunu biliyordu. Günlük arabalar bile bir karakter taşıyabiliyorsa o karakteri biraz daha yükseltmek de mümkündü. Mazda 2000'lerin başına geldiğinde iki şeyi çok net biliyordu. Birincisi efsaneler markayı ayakta tutmaya yetmez. İkincisi ruhunu tamamen kaybedersen ayakta kalsan bile anlamsızlaşırsın. Mazda Speed ilk 1967'de başlayıp 83'te ismini alan Mazda'nın performans departmanı olarak anılır. Ama bu tanım eksik kalır. Mazda Speed mükemmelliyet peşinde koşmaz. Mazda Speed'in derdi şudur. Biraz fazla olacak ama gerçek olacak. Mesela Mazda Speed 3 önden çekiş 2.3 litre turbo yaklaşık 260 beygir. Ama direksiyonun başına geçtiğinde şunu hemen anlarsın. Bu araba fazla güçlüdür. Gaz verdiğinde direksiyon kıpırdar, asfaltla kavga eder. Seni sürekli uyarır. Çünkü Mazda Speed 3'ün felsefesi şudur. Her şeyi düzeltirsek geriye anlatacak bir şey kalmaz. Bu araba seni hızlı hissettirmek için değil, uyanık tutmak için yapılmıştır. RX-7'de motor uyarırdı. Mazda Speed 3'te ön tekerlekler. Mantık aynıdır. İlk nesil Mazda Speed 3 daha filtresizdi. Yalıtım ses çok, tepkiler sert. İkinci nesil daha kaslıydı, daha agresif görünüyordu. Ama karakter değişmedi. Mazda bu arabayı herkes sürsün diye yumuşatmadı. İsteyen sürsün diye netleştirdi. Bu yüzden Mazda Speed 3 hiçbir zaman çok satmadı. Ama sahipleri kolay kolay vazgeçmedi. Ama Mazda Speed 6 Mazda Speed 3 gibi bağırmaz. Daha olgun görünür, daha ciddi durur. Ama altında hala aynı huzursuz karakter vardır. 4 çeker sistemiyle daha dengelidir. Bu araba bilen sürücüye hitap eder. Sokakta fark edilmez ama direksiyon başına ne kullandığını anlarsın. Ama maalesef son modelini 2013'te çıkartan Mazda Speed artık tamamen kapatıldı. Ve Mazda artık Mazda Speed'in geçmişte bırakıldığını ve bu isimle yeni model gelmeyeceğini resmen duyurdu. Mazda Speed neden bitti? Çünkü biraz pahalıydı. Emisyon baskısı artıyordu. Pazar daha sakin şeyler istiyordu. Mazda bir seçim yaptı ve Mazda Speed'in fişini çekti. Ama iz bıraktı. Bugün Mazda'nın direksiyonları hala konuşuyorsa, gaz tepkileri hala netse bu Mazda Speed'in mirasıdır. Mazda Speed, Mazda'nın içindeki çocuğun son kez sokağa çıkmasıydı. Ve otomobil dünyasında çocukluğunu tamamen kaybetmeyen marka sayısı çok azdır. Mazda onlardan biridir. Mazda Speed'in bitmesine yakın zamanlara doğru Mazda için zor bir gerçek ortadaydı. Bu şekilde devam edersek anlatacak hikaye kalmayacak. Dünya değişmişti, emisyon baskısı artmıştı, yakıt tüketimi konuşuluyordu. Turbo küçültmeler her yerdeydi. Mazda'nın büyük bir motor ailesi yoktu, dev bütçeleri de yoktu. Ama Mazda'nın bir şeyi vardı. İnat. Ve bu inat yeni bir yola dönüştü. Sky Active. Sky Active yeni motor demek değildir. Sky Active her şeyi baştan düşünmek demektir.
Mazda şunu demedi. Herkes turbo yapıyor, biz de yapalım. Mazda şunu dedi. Atmosferik motoru daha ne kadar ileri götürebiliriz? Gerçi daha sonra turbo yüksek hacimli modeller de yapıldı. Ama ortaya asıl çıkış o güzel iki kelimeydi. Atmosferik motor. Yüksek sıkıştırma oranları, hafifletilmiş bloklar, daha verimli yanma, daha dengeli şasi. Mazda'nın derdi şuydu. Gaz pedalına bastığında hala bir şey hissetmek. Şu soru çok soruldu. Skyactiv eşittir vazgeçmek mi? Cevap net. Hayır. Skyactiv bir vazgeçiş değil. Hayatta kalma hamlesidir. Mazda romantizmi tamamen koruyamayacağını biliyordu. Ama şunu da biliyordu. Eğer tamamen rasyonel olursa Mazda olmaktan çıkacaktı. Skyactiv tam olarak bu dengeyi aradı. Ne çılgın ne sıkıcı. Bunu yaparken yine de bir şekilde sürüşü arka plana atmamayı başardı. Mazda Skyactiv ile birlikte sürücüyü oyundan düşürmedi. Direksiyonlar hala konuşur. Şasiler hala dengelidir. Gaz tepkileri hala nettir. Mazda elektroniği sürücünün önüne koymadı. Elektroniği sürücünün arkasında tuttu. Bu çok bilinçli bir tercihti. Baktığında Mazda için Skyactiv çok önemli. Çünkü Skyactiv olmasaydı RX-7 bugün sadece bir hatıra olurdu. MX-5 bu kadar uzun yaşayamazdı. Mazda büyükler arasında kaybolurdu. Mazda bir adım geri atarak oyunda kaldı. Ve bu geri adım onu silikleştirmedi. Tam tersine zemini sağlamlaştırdı. Mazda Skyactiv ile şunu kanıtladı. Akıllanmak ruhunu satmak değildir. Bazen sadece oyunda kalmanın yoludur. Ya Mazda oyunda kalmayı başardı. Şimdi sıra bugüne bakmakta. Çünkü bugün hala Mazda kullanan insanlar var. Ve bu insanlar markayı hala bir sebeple seçiyor. Bugün bir Mazda alan insan genellikle şunu söylemez. En hızlısını aldım, en güçlüsünü seçtim, en mantıklısı buydu. Mazda alan insanlar başka bir cümle kurar. Direksiyonun başında bir şey hissettim. Bu çok önemli. Çünkü bugün otomobil dünyası hiç olmadığı kadar kalabalık. Her şey hızlı, her şey güçlü, her şey iddialı. Ama bir noktadan sonra hepsi birbirine benzemeye başlıyor. Mazda ise tam bu noktada hala başka bir yerde duruyor. Bugün günlük Mazda'lar sıradan ama sahici kategorisinin en iyi örneklerindendir. Yollarda gördüğümüz Mazda 2 ve Mazda 3 kağıt üzerinde devrim değildir. Turbo patlamaları yok, rekor süreler yok, abartılı rakamlar yok. Bu araba seni dinliyor. Gaz tepkileri net, direksiyon dürüst, şasi seni oyundan atmıyor. Mazda 2'yi sevenler hafifliği seviyor. Mazda 3'ü sevenler dengeyi. Bu arabalar seni yormaz ama uyutmaz da. Mazda bugün sadece hatchback ya da sedan yapmıyor. CX serisiyle daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Ama burada da bir şey değişmiyor. Direksiyon hala Mazda. SUV olsa bile şasi dengeli. Tepkiler net. Mazda sürücüyü tamamen arka koltuğa oturtmuyor. Bu bilinçli bir tercih. Şu an evet Mazda Speed yok ama etkisi duruyor. Bugün Mazda'ların gaz tepkileri hala canlıysa, direksiyonları hala konuşuyorsa bu RX-7'nin, MX-5'in, Mazda Speed'in bıraktığı miras. Mazda artık çılgınlık yapmıyor olabilir ama nasıl hissettireceğini unutmuş da değil. Mazda'yı seçen insanlar genelde şunu ister. Arabayı sadece kullanmak değil, sürmek. Bu insanlar için otomobil bir statü aracı değildir. Bir yol arkadaşıdır. Mazda hiçbir zaman herkesin arabası olmadı ama Mazda anlayanlar için hep tutarlı kaldı. Bu yüzden Mazda kullananlar marka değiştirirken zorlanır. Çünkü mesele alışkanlık değil, bağdır. Mazda'nın hikayesi bir markanın büyüme hikayesi değildir. Mazda'nın hikayesi kendini kaybetmeden hayatta kalma hikayesidir. 1920'de ayakta kalmak için doğdu. 1960'larda kimsenin istemediği riski aldı. 78'de Rotary'yi sokağa indirdi. 89'da hız değil his sattı. 91'de geç de olsa haklı çıktı. 2000'lerde akıllanmak zorunda kaldı. Ama hiçbir zaman tamamen sessizleşmedi. Mazda bugün hala şunu söylüyor. Otomobil sadece bir yerden bir yere gitmek değildir. Bu cümle artık bağırılmıyor. Ama direksiyonun başına geçtiğinde hala hissediliyor. Ve işte dostlar, Mazda'nın hikayesinin de sonuna geldik. Şimdi sana soruyorum. Mazda'yı sen neden seviyorsun? RX-7 mi? MX-5 mi? Mazda Speed'in o filtresiz hali mi? Yoksa bugün kullandığın Mazda'nın sana hala bir şeyler hissettirmesi mi? Yorumlara yaz. Gerçekten yaz. Çünkü bu kanal böyle büyüyor. Bir sonraki hikayede görüşürüz. Ve unutma, flat out yaşamak her zaman gaza basmak değildir. Bazen gerçekten hissetmektir. Kendinize iyi bakın.